Bugün sizlere tez yazım şablonu hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Önümde arkadaşlar Celal Bayar Üniversitesi'nin tez yazım şablonu var. Ve de kendi lisans bitirme tezimin örneği var arkadaşlar. Bu ikisi arasında benzer ve farklılıkları sizlere aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi kapak kısmı gayet kolay. Ama şu sıralamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Üniversite adı, lisans mı yoksa yüksek lisans tezi mi, tezinizin konusu, ad soyad, danışman hocanız ve de üniversite logonuz ve de hangi tarihte nerede yapıldığı ile ilgili bilgi. Tabii bu satır boşlukları da önemli ama arada çok fark olursa da sorun olacağını düşünmüyorum. Şurada görmüş olduğunuz yazı tipi genellikle Times Roman 12 puntolu yazıyı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizlere sayfa yapısından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi 2,5 santim ve 4 santimlik sayfa yapısından bahsediyor bu kenarda. Ben hemen kendi tezime geleyim. Oradan göstereyim nasıl ayarlayacağınızı. Kapak kısmını aynen söylediğim gibi yaptım arkadaşlar. Kendi tezimde de. Şöyle üst tarafta sayfa düzeni var. Alttan sayfa yapısına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi üst kısma 2,5 santim, sol kısma da 4 santim yazarak tüm belgeye, şu uygulama yeri tüm belgeyi seçtiğimde onayladığımda arkadaşlar sayfa yapısı her sayfa için bu şekilde ayarlanıyor. Bu ince noktadır. Buna uygulamanız gereklidir arkadaşlar. Aynı şekilde paragraf sağa mı sola mı nasıl olması gerektiği ilgili bilgi vereyim size. Şöyle giriş kısmında arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz paragrafa giriyorum. Burada arkadaşlar hizalama iki yana yastığı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alttaki aynı şekilde kalmalı. Sol girinti 0.63 ve de özel kısımda da asılıyı seçmeniz gerekiyor. Aynı şekilde değeri de burada 0.63 girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ardından aralıkları 0 yapıyor. Yani bu söylediğim rakamlar tez yazımına uygun rakamlar. Neden böyle yapıldı bilmiyorum ama bu şekilde istendi benden. Ben de o şekilde hazırlamıştım. Bunlar 0 oldu arkadaşlar. Satır aralığı birden çok seçip 1.15 değerini vermemiz gerekiyor. Her sayfada her yeni yazı yazdığınızda bu değişiyor arkadaşlar. O yüzden de standart kalmıyor. Yani her seferinde tekrardan bunu uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Tamam'a bastığımızda işlemimiz gerçekleşiyor. Size kapak kısmını anlattım. Ardından hemen tez yazım şablonuna geri dönelim. Olmazsa olmazlardan tez sırt örneği var arkadaşlar. Bu da şu şekilde aynı kısmı kopyalayabilirsiniz. Konunuzu bu kısma yazıyorsunuz. İsminizi, ad soyad. Tabii soyad büyük harfle yazılır arkadaşlar. Ve de yılını yazıyorsunuz. Ardından taahhütname. Bu da bu tezi şu üniversitede gerçekleştirdim. Akademik ve etik kurallara göre tüm literatür bilgileri referans olarak gösterdiğimi beyan ederim gibi bir cümle kuruyorsunuz arkadaşlar. Ardından şu sağ alt kısma da ad soyadınızı yazarak taahhütnameyi de tamamlamış oluyorsunuz. Bu da olmazsa olmaz bir başlığımızdır. Şimdi geldik içindekilere arkadaşlar. Burası önemli bir husus. Şöyle burada içindekiler simge kısaltmaları, şekil dizini, tablo dizini, teşekkür, özet, abstract. Yani buradaki bu saymış olduğum 2, 4, 6, 7 başlığı tez yazımınızda olmazsa olmazlardan biridir. Yani olması şarttır öyle diyeyim arkadaşlar. Ama tabii ödevlerde farklılık gösterebilir. Sizin konunuza göre değişebilir. O yüzden arkadaşlar şöyle içindekiler kısmında bir numarasını vermişiz. Yani bu bahsetmiş olduğum 6 başlığı Roman rakamıyla vermeniz sizin için daha doğru olur.
Diğerlerini de sayıyla vereceksiniz. Bu düzen tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama istifli bir şekilde kafa karıştırıcı olmaması gerekli. O yüzden de Roman rakamıyla başlamanızı tavsiye ederim. Simgeler ve kısaltmalara gelelim hemen. Simgeler ve kısaltmalarda gene zaten yazı tipimiz belli. Times New Roman 12 puntolu. Burada arkadaşlar anlattığımız konunun içinde bazı kısaltmalar olabilir. Bu bir test çalışması olduğu için karşıya bunu anlatabilmeniz için sizin bu kısaltmaları burada belirtmeniz gerekir. Aynı şekilde bazı formüller yapmışsınızdır, işlemler yapmışsınızdır. Burada sayısal olarak da onları belirtmeniz gerekmektedir. Ben kendi tezimde nasıl yaptım? Şöyle sırt örneğimi bahsettiğim gibi yaptım arkadaşlar. Taahhütnameyi de aynı şekilde yazdım. İçindekiler kısmında bahsettiğim başlıkları kullandım arkadaşlar. Semboller ve kısaltmalar dizinde ise ben kendi çalışmamda formüllere daha çok yer verdiğim için o formüllerin kısaltımlarının açıklamasını yaptım. Hatta bazı sabitlerin hesaplamasında da bunu bahsetmem gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrardan şablonumuza. Şekiller dizini. Şekiller dizini şöyle koyduğunuz resimlerle alakalı. Aynı şekilde bunun gibi tablo dizini var. Tablo dizide verdiğiniz bir veriyle ilgili Excel tablosu olur. Onları kastediyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl düzenleriz? Ben şöyle kendi tezimde şu şekilde yaptım. Hemen bahsedeyim size. Şekiller dizini 1.1.1 demişim mesela Da Vinci ve icatları. Şöyle benim ana konum, hemen geliyorum, aşağı inelim. Oradan daha rahat anlatırım arkadaşlar. İlk konumu ben içindekilerle tarihçe kısmı yaptım. 1 nokta tarihçe dedim. Ardından robotik kol diye ayırdığım için 1.1 demek gerekiyordu. Ve ardından altına da ilk şeklimi koydum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da 1.1'in içinde olduğu için aynı şekilde 1 ilave ederek bu resmi koydum arkadaşlar. Eğer farklı bir resim daha olsaydı buna da 1.1.2 olacaktı buradaki sıralama. Bu şekilde arkadaşlar şekil dizinini yapmanız gerekiyor. Yani içerikteki konu başlığınıza göre düzenlemeniz gerekiyor. Tabloda da aynı şekilde ne kadar şey verdiğinize, yani grafik verdiğinizi ya da bazı karşılaştırmalar yaptığınız tablolar olabilir. Onları da bu şekilde vermeniz gerekiyor. Ama tabii belki tablo kullanmamışsınızdır. Bu sayfaya yer vermeyebilirsiniz. Konunuza göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim tez yazım şablonuna. Tablo dizinden bahsettik. Teşekkür kısmında danışman hocanıza, projenizde emeği geçen, maddi desteği olan ya da yardım eden kişilere burada teşekkür kısmını bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde sağ alt kısmında ad soyad, yapılan yıl ve yerinde yazmanız gerekiyor. Özet kısmına geldim arkadaşlar. Şu şekilde aynı kapaktaki sıralamayla yazmanız gerekiyor bunları. Tabi arada bir satır boşluğu var. En altına da arkadaşlar anlattığınız içeriğe yönelik ilgi çekici bir özet konuşması yapmanız gerekiyor. Ve de bu özet konuşmasında kullandığınız anahtar kelimeleri en çok 7 tane olmalı. Virgülle ayırarak yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde yılı ve tezinizin sayfa sayısında belirtmeniz gerekiyor. Bir de abstract var. Bu da İngilizce özeti arkadaşlar. Translate yaparak yazabilirsiniz. Ve şimdi geldik asıl noktaya arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum ana başlıklar dışında giriş, gelişme, materyaller, sonuç, kaynak gibi kısımlar mevcut. Bu tamamen konunuza bağlı bir seçim. Şimdi burada ilk baş girişten bahsetmiş bu tez yazım şablonunda. Ben arkadaşlar ilk baş tarihçeyi kullanma gereği duydum. Hemen kendi tezime geldim arkadaşlar. Çünkü benim bu tarihçeyi anlatmam gerekiyordu. Bazı bilgiler vermem gerekiyordu. Ardından ondan sonra ikincisi olarak girişi kullandım.
Giriş ne demek arkadaşlar? Girişte ne anlatılır? Yani girişte konunuzu neden ihtiyaç duyulduğunu ya da ne bileyim nelerle uğraşıldığını, nerede kullanıldığını, senin hedeflediğin şeyler gibi böyle bir açıklama konuşması olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ardından şöyle genel bilgiler kısmı. Genel bilgiler kısmında arkadaşlar projenizi nasıl yaptınız, ne yaptınız, hangi aşamalardan geçtiniz gibi seçenekler mevcuttur. Onları aktarmanız gerekir. Peki ben kendi tezime geleyim. Hemen oradan örneklerle devam edelim. Ben tarihçede konumun açıklanması için geçmişini anlattığım bir kısım. Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle giriş kısmına geldik arkadaşlar. Burada Endüstri 4 dedim. Robot kolun şundan ihtiyacı vardır dedim vesaire vesaire. Sonra ben literatür özeti de ekledim. Bu tamamen sizin tercihiniz. Nasıl bir şekilde almak istiyorsanız arkadaşlar. Araştırmalarımı kısaca aldığım tez örneklerine göre burada aktardım arkadaşlar. Sonra mesela burada proje planlama gibi bir tablodan bahsetmişimdir. Mesela tablo dizinine bunu ekledim arkadaşlar. Maliyetlerde de bahsetmişim mesela. Genel bilgiler kısmına geldim arkadaşlar. Burada projeme nasıl başladım? Nelerden gittim? İlk aşamam ne? Ne yaptım? Ne ekledim? Bütün her şeyi burada anlatıyorum arkadaşlar. Sonra bunu parçalarına ayırdım. Resimlerim var burada. Yaptığım aşamalar var. Geçiyorum hızlıca buraları. Hesaplamalarım var. Şöyle arkadaşlar. Çoğu şey yani genel bilgilerde mevcut. Sizin de o şekilde yürümenizi tavsiye ediyorum. Şöyle aşağı doğru inersem genel bilgilerde biraz çok fazla bilgi verdim arkadaşlar. Evet, ben direkt ondan sonra sonuç ve önerilere geçtim. Ama tez yazım şablonunda şöyle deney ve deneysel kısım ve materyal yöntemleri var. Bu sizin tercihiniz. Yani bir ürünü, hazır bir ürünü geliştirmek için kullandığınız bir şeyler olabilir ya da ne bileyim kimyasal bir üründür. Onun özelliklerinden bahsedersiniz. Yani burada deneysel kısımla ilgili bir çalışma olmadığı için ben kullanma gereği duymadım. Ama sizin de araştırıp bunu koymanız gerekebilir. Sizin tercihiniz. Aynı şekilde bundan sonra tez yazım şablonunda araştırma bulguları ve tartışma. Ben bunu sonuç ve önerilerde yer verdim. Hepsini bir arada verdim arkadaşlar. Yani araştırma bulguları tartışma derken de sizin konunuz hakkında bazı bilir kişiler arasında tartışmalar yani şu doğru der, o bu doğru der. Onları burada aktarırsınız arkadaşlar. Evet, sonuç ve öneriler. Burada çıkardığınız sonuçları yani bu projede yaptığınız sonuçları kısa bir özet gibi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Öneriler de yapacak olanlara verdiğiniz tavsiyeler niteliğinde olabilir. Evet arkadaşlar, son olarak kaynak kısmına geldim. Ben şöyle hemen kendi tezime geleyim o konuda. Evet, şöyle arkadaşlar ben genelde literatür taraması yaptığım için tez örneklerinden yardım aldım. Şöyle ilk başta soy isimden başladım. Ardından adın ilk harfi. Şöyle iki kişinin yaptığı için sırayla yapmışım arkadaşlar. Aynı şekilde soy isim, adın ilk harfi, tarihi, projenin konusu, nasıl bir tezi olduğu, lisans tezi, üniversitesi, fakültesi ve nerede oldu. Yani bu aşamaya dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı yaşayan arkadaşlar var bu konuda. Yani bu şekilde yazsanız gayet geçerli bir açıklama olur kaynakça. Ve de tabii size bu kaynakça hakkında bazı hususu da anlatmak istiyorum. Bu da önemlidir. Şöyle hemen geleyim kendi projemin tezine.
Yukarılara doğru çıkayım. Orada daha çok var. Çünkü geri kalanı kendim yazdığım için başka bir tezden örnek almadığımı gösteriyordum arkadaşlar. Şöyle burada görmüş olduğunuz gibi aynı yıl kurulan fonu gibi vesaire bir açıklama var. Sonunda da arkadaşlar 13. kaynakta bulunan bir bilgi olarak göstermişim arkadaşlar bunu. Bu önemli. Yani sonuçta taahhütnamede söylemiş olduğum gibi etik kurallarına uygun, literatürlere uygun, tezimde belirttiğim gibi bir taahhütname yazıyorsunuz. O yüzden de sizin örnek aldığınız ya da başka bir tezde yazan bir konuyu ya da yazıyı burada belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi numaradan örnek aldığınızı gösterirseniz eğer etik kurallarına gerçekten de taahhütnamede bahsettiğiniz gibi uygun olur arkadaşlar. Bugün sizlere tez yazım şablonu hakkında bazı bilgiler verdim. Umarım ilerleyen çalışmalarınızda kullanırsınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.